Merhabalar abi. Merhaba Salih. İnşallah iyisiniz. Şükür. Siz de iyisiniz. Hamdolsun abi. Teşekkür ederim. Abi malum 2018'in sonuna geldik. Bitiyor. 2018'e veda edeceğiz nasip olursa inşallah. Bir yılbaşı meselesi, yılbaşı kutlama mevzu yine gündeme geldi. Bununla alakalı özellikle size sormak istiyorum. Yani yılbaşı nasıl kutlanır size göre? Yılbaşı kutlanır mı? Yani öyle sorayım o zaman. Yılbaşı kutlanır mı abi? Soruyu revize edelim. Ya şöyle yani ben aslında şöyle düşünüyorum. Yani yılbaşı kutlamak belki hem bizim inanç olarak, bizim kültür olarak, genel olarak dışımızda bir şey olsa bile sonuçta bir hareket oluyor yani ülkede ister istemez yani. Bir şekilde Tüketim açısından oluyor. Evet, tüketim açısından en azından. Yani bir şekilde ya firmalar indirime gidiyor, bir şeyler oluyor vesaire. Burada yani bizim acaba çıkış noktamız, bizim bakış açımız nasıl olmalı? Ben daha da açarsak böyle sormak istiyorum. Ya bu konuyla ilgili zaten söylenecek söz de bellidir. Tavır da bellidir. Herkes yolunu seçmiş, tercihini yapmış. Bu taraftan gelecek sözlere çok kulak asmıyor zaten. Birileri uyarmaya devam ediyor, birileri de kendi bildiğini okumaya devam ediyor. Burada en önemli mesele birilerine benzemek meselesidir. Yani eğer sizin dışınızdaki insanların hissiyatını, sevinçlerini, özlemlerini, korkularını ve bunların da batıl şeyler olduklarına kani olarak taklit ederseniz zamanla onlara benzersiniz ki. Bu noktada bizim yılbaşı ile ilgili tavrımız zaten bellidir. Bir kavme benzeyen onlardandır diyoruz. Çok güzel. Fakat burada tabii şöyle bir şey de var. Bizim genel toplumumuzun yapısı içerisinde insanlar bunlara çok takılmıyorlar. Yani böyle bir şeyi ya benziyorum, benzemiyorum. Bu böyle bir adet olarak gelmiş kardeşim. Niye kutlayacağız falan diye böyle bir genel teamül haline gelmiş bu. Bu daha bence sıkıntılı bir durum. Yani farkındalık, bilinç meselesi buralarda. Buna karşılık da bizim işte 31 Aralık Mekke'nin fethi gibi bir böyle karşı savunma geliştiriyoruz hemen. Kutlama faaliyeti geliştirmemiz söz konusu olabilir. Ben özellikle genç kardeşlerimize o gece yapılanı yapmamak, yapılana karşı da panzehir olabilecek işler yapmak noktasında zaman zaman böyle konuştuğumuz olmuştur. Mesela bundan yıllar önce, bir 20 küsur sene olmuştur mesela, bir 31 Aralık kutlaması yapmıştık biz bir öğrenci evinde arkadaşlarımızla. Orada şiir okumuştuk mesela hep beraber. Böyle hatta ey sevgili, en sevgili uzatma dünya sürgünüm benim diye böyle hakikaten hissiyatımızın böyle yani bizi terk edip yukarılara çıktığını hissettiğimiz hep beraber bir böyle lahuti ortamda o şiirin böyle dua şeklinde göğe yükseldiğini hissetmiştik tabiri caizse. Nitekim içimizdeki kardeşlerimizden bir tanesi vefat etti. Yani O esnada mı? o esnada değil. Bir gün 6 saat içerisinde vefat etti. Allah rahmet eylesin. Hatta çok da bende hatırası derindir o olayın. O gece o evde kaldım ben. O arkadaş da o evin sakinlerinden bir tanesi. Salonda bana bir yer hazırladı. Kendisi odasına gitti. Sabah namazına geldi. Abi dedi sabah namazına kalkmıyor musun dedi. Ve sonra benim karşımdaki kanepeye uzandı. Ve ondan sonra da bir daha uyanmadı. Ben tabii namaza kalktım, namazı kıldım. Sonra ben çıkmam gerekiyordu, çıktım. Onun orada istirahate çekildiğini düşünmüştüm. Sonradan haber geldi ki orada işte bir beyin kanamasından genç yaşta olabiliyormuş. Bu demek ki zaman zaman olabiliyor. Hatta otopsi falan da yapıldı. Bir farklı bir şey olabilir mi diye ama sonuçta doğal bir ölüm olduğu ortaya çıktı. Ben şöyle yorumladım o hadiseyi. O gece ey sevgili uzatma dünya sürgünümüzü benim şeklinde gönlümüzden yukarıya çıkan duaların bir tanesi kabul olmuştu. Allah dünya sürgününü uzatmadı o kardeşimizi. Hep böyle baktım, öyle gördüm. Bu bir yılbaşı gecesinde oldu yani. Dolayısıyla yılbaşı kutlanır mı kutlanmaz mı bilmiyorum ama böyle bir şeyin cari olduğunu biliyorum. Böyle bir şey oldu yani. Benzememek lazım. Panzehir şeyler yapmak lazım. Çünkü orada haddi aşan insanlar, haddi aşan durumlar, Allah'a isyanın tavana vurduğu demlerde birilerinin de ya Rabbi ben bunlardan beriyim, yaptıklarını yapmıyorum. Tam tersi sana ibadeti, zikri ve bu şekilde duayı artırdım diyebileceği bir
zaman dilimi olmalıdır. Doğrusu böyle düşünürüm. Yılbaşı tamam kutlamayalım ama yılbaşı kutlayanların da karşısına farklı bir kutlama programıyla çıkalım ki onların panzehiri olalım. Eyvallah. Zaten alternatif oluşturmadığımız zaman da genelde söylediğimiz sözler Havada havada kalıyor. Evet. Eyvallah. Çok sağ olun abi. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim.